Bu video eleman sınıflandırma ve özelliklerinin hotlinkler ile çalışmada nasıl yönetildiğini göstermektedir. Şimdiki örnek bir gerçek hayat çalışması senaryosu sunar. Genel yüklenici mobilya, sıhhi tesisat ve map düzenlemelerini yapacak bir iç mimar ile tasarım projesinin belirli eleman ve bölgelerini paylaşmak istemektedir. Genel yüklenici ekipmanla ilgili olabilecek en fazla bilgiyi toplamak istemektedir. Ancak bunun merkezi proje dosyasına ek 3D mobilya objeleri eklenmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlk olarak iç mimar düzenlemeler için özel bir sınıflandırma sistemi oluşturur. Bu her bir mobilya sistemi elemanının üretici, tip, fiyat, renk ve sistemini içerecektir. Bu bilgi Arşiket'in sınıflandırma yöneticisi ile eklenebilir. Yeni bir sınıflandırma sistemi oluşturalım ve ismini Equipment 01 olarak girelim. Ekipman özellikleri alt sistemini de oluşturacağız. Bu söz konusu ekipmanın belirlenmesinde genel yüklenici tarafından gerek duyulan tüm gerekli özellikleri içerecektir. Eleman özellikleri grubu içerisinde özellik elemanlarını oluşturalım. Üretici, tip, fiyat, renk, malzeme ve sistem. Tüm bunlar birkaç sınıflandırma ile ilişkilidir. Örneğin malzeme ve özelliği sadece mobilya sınıflandırmasına atalıdır. Ve sistem özelliği sadece map'e gibi. Ekipman sınıflandırma sistemi başarıyla oluşturuldu. Her sınıflandırmayı elemanlarla ayrı ayrı ilişkilendireceğiz. Özellikler alanı her obje için güncellenmelidir. Hazır olduğunda Arşiket proje dosyasını kaydeder ve genel yükleniciye göndeririz. Genel yüklenici proje dosyasını merkezi tasarım projesine hotlink ile bağlar. Hotlink yerleştir diyaloğunu kullanarak katmanları ve bağlı elemanların konumlarını tanımlayabiliriz. Mobilya düzenlenmesi merkezi tasarım projesine hotlink ile bağlandığında tüm sınıflandırmalar ve özellikler de erişilebilir durumdadır. Eğer hotlink ile bağlanan elemanlardan herhangi birini seçip açarsak iç mimar tarafından sağlanan sınıflandırma ve özellikleri de görünür. Sınıflandırma yöneticisi açılan menüsüne gidelim. Burada Equipment 01 sınıflandırma sistemi ve tüm alt sistemlerin gri olduğunu ve yanlarında bir hotlink'ten işaretinin olduğunu görürüz. Bu işaretler müdahale edilmeyecekleri anlamındadır. Soldaki ikonu tıklayın ve onları mevcut projenin bir parçası haline getirin. Şimdi sınıflandırmaya müdahale olabilse bile ilişkili özellikleri olmayacağına dair bir uyarı bizleri bilgilendirir. Bu nedenle özellikler yöneticisini açın. Ve ev sahibi dosyadan ayırmak istediğiniz özellikleri seçin. Malzeme ismindeki özelliği seçelim. Mobilya düzlemleri ile ilgili gerekli bilgiyi göstermek için devam edelim ve yeni bir eleman listesi oluşturalım. Bu liste için sınıflandırma ismini gireceğiz. Kriter olarak eleman tipi obje ve sınıflandırma olarak Equipment 01 kullanacağız. Gerekli özellikleri alanlar panelinde ekrana getirelim. Bunlar renk, üretici, malzeme, fiyat, tip ve sistem özellikleridir. Navigatörden daha önceden oluşturulan sınıflandırma listesini açalım. Lütfen hotlink ile bağlanan projeden alınan tüm gerekli mobilya ve özelliklerinin bu listede ekrana getirildiğine dikkat edin.
Eğer bunu atladıysanız kolayca kontrol edebilirsiniz. Sistem kolonuna bir bakın, boş durumda. Basit açıklaması şu, sistem özelliğini mobilya sınıflandırmasına atamadık. Genel yüklenici mobilyaları değerlendirip iç mimardan revizyon talebinde bulunabilir. İç mimar bu revizyonları yaptığında hotlink ile bağlanan dosyada güncellenebilir ve aynı sınıflandırma listesi revizyonları kontrol etmek için kullanılabilir. Arşiket'in yeni sınıflandırma sistemi merkezi tasarım projesinin dosya boyutunu büyütmek için kütüphane objelerini, özellik bilgilerini transfer etmek için harici hotlink bağlantılı proje dosyaları içinde kullanılabilir. Bu eleman özellikleri ve sınıflandırmaları ev sahibi proje dosyasının parçası olabilirler. Ancak bu özellik ve sınıflandırmalara gerek duymuyorsak, hotlinklerin silinmesiyle kaldırılabilir. Bu dosyamızın temiz ve organize tutulmasına yardım eder.